Senin en büyük savaşın koşullarla değil, kaderinle bile değil. Bu savaş, kendi senaryonu yeniden yazma hakkın için verilen sessiz bir mücadeledir. Başkalarının senin hayatına düştüğü notları silip kendi cümlelerini kurma cesareti. Zaman uçup gidiyor. Bu kötü haber. Ama iyi haber şu, zamanının pilotu sensin. Yine de çoğumuz hayatın hızından şikayet ediyoruz, oysa elimizdeki direksiyonu tutup kaderimizde tek bir geri dönüşü olmayan dönüşü bile yapmaya cesaret etmiyoruz. Bu video, Hemingway'den Schopenhauer'a uzanan 5 alıntının soğukkanlı bir çözümlemesi. Seni yolcunun koltuğundan kaldırıp kaptan köşküne oturtacak sözler. Teslim olmanın kaçınılmaz bir yazgı değil, her zaman bir seçim olduğunu göreceksin ve yalnızlığının bir lanet değil, gerçek gücünü keşfetmen için son koşul olduğunu anlayacaksın. Dikkatle dinle, çünkü az sonra kimlerin kaderin dalgalarına karşı kaya gibi sarsılmaz durabileceğini öğreneceğiz. İnsan pes etmediği sürece kaderinden daha güçlüdür. Ernest Hemingway. İnsan hangi anda mücadeleden dinlenmeyi teslimiyetle karıştırır ve neden baskı altında ezilmek yeni bir darbenin ağırlığından daha kolay gelir ona? Kayalara çarpmak üzere donmuş bir tsunami dalgası. Güçlü, acımasız ama karşısında duran tek şey var, kırılmayı reddeden, dimdik duran bir taşın iradesi. Dar, havasız bir Bodrum spor salonu. Ağır bir sakatlıktan dönen bir sporcu, barın altında dizlerinin üzerine düşüyor. Antrenörü yardıma koşuyor ama o bağırıyor. "Dokunma." İnsanı aşan bir çabayla, acıya rağmen ağırlığı yeniden kaldırıyor. Bedeni titriyor, yüzü acıyla burkulmuş ama iradesi sarsılmaz. Hemingway, insanın özünü tanımlar. Kader, kontrolümüz dışındaki koşulların toplamıdır. Ama pes etmek her zaman içimizde verilen bir karardır. İnsan gücünü kaybettiğinde değil, yerde kalmaya karar verdiğinde yenilir. Gerçek mücadele sana yazılan sonu kabullenmemektir. İnsan zincirlerinin ağırlığında bahane aramayı bırakmalı. Kaderin sadece bir başlangıç çizgisidir. Gerçek gücün her düşüşten sonra kaç kez ayağa kalktığınla ölçülür. Pes etme. Hayat ve zaman iki en bilge öğretmendir. Hayat, zamanı nasıl değerli kılacağını öğretir, zaman ise hayatı nasıl değerli kılacağını. Kozma Prutkov. İnsan neden deneyimin sesini duymamakta bu kadar ısrar eder? Neden geçen zamandan şikayet etmek, alınan derslerden sonuç çıkarmaktan daha kolay gelir ona? Granit bir kaide üzerinde duran eski ağır kum saati. Kum taneleri durmaksızın akar ama insan akan kuma değil, boşalan üst hazneye bakar. Tek gerçek an olan şimdiyi unutur. Karanlık, kapalı bir avukat odası. Yaşlı bir avukat, hapisten kurtardığı eski müvekkiliyle konuşuyor. Ona dürüst bir yaşamın ve plan yapmanın değerini anlatıyor. Ama adam, onun sözlerine değil, duvardaki saate bakıyor. Borçlarını ödemek için yeni bir riskli işe girmeyi düşünüyor. Ders duyulmuş ama kabul edilmemiştir. Yıkım döngüsü yeniden başlamak üzeredir.
Prutkov yaşamla zamanı birbirine bağlar. Hayat her saniyenin değerini, acının zamanı geri getiremeyeceğini göstererek öğretir. Zamanse hayatın değerini, son sınırı hatırlatarak öğretir. Bu bağı görmezden gelen insan sürekli inkar halinde yaşar. Sonsuz bir yarını olduğuna inanır ve sonsuz dünlerin hatalarını hep sonra düzeltmeyi bekler. İnsan bu iki kavramı artık ayırmamalı. Her anın değerini bil ve sadece şimdinin sana verilmiş tek zaman olduğunu hatırla. Zaman sana yaşanmamış bir hayatın anılarını bırakmadan önce harekete geç. Zaman uçuyor. Bu kötü haber. İyi haber şu. Zamanının pilotu sensin. Michael Altshuler. İnsanı hangi saçma kandırmaca, hayatın hızından şikayet edip kendi kaderinin direksiyonunu eline almaktan alıkoyar? Neden en az bir kez bile olsa kendi hayatında geri dönüşü olmayan bir dönüş yapmaya cesaret edemez? Yüksek bir uçurumun tepesinde terk edilmiş bir deniz feneri. Fenerin ışığı yanmıyor. Oysa tüm ufku aydınlatacak güce sahip. Yanında duran insansa karanlıktan şikayet ediyor. Küçük, gri bir ressam atölyesi. Duvarlar yarım kalmış tablolarla dolu. Ressam yıllardır bir başyapıt hayal ediyor ama her defasında vaktim yok diyerek başlamaktan vazgeçiyor. Saatlerini eski fırçaları ayırmakla, başkalarının eleştirilerini okuyarak geçiriyor. Böylece meşguliyet adı altında gerçekten üretmekten kaçıyor. Altshuler zamanı dış bir güç olmaktan çıkarır. Zaman sadece dikkatini yönetemeyenler için uçar. Hayatın hızından şikayet etmek, sorumluluktan kaçmanın bir yoludur. Pilot olmak demek, her saniyenin senin kişisel seçiminin sonucu olduğunu kabul etmektir. Eğer kendi gemini sen yönetmezsen, onun ne zaman kayalıklara çarpacağını da asla bilemezsin. Kendi hayatında yolcu olmayı bırak. Mucizevi bir kurtuluş ya da mükemmel bir an bekleme. Kontrol şu anda attığın adımlardadır. Direksiyonu eline al, yoksa hayatın sadece rastgele olayların tekrarı olur. Biz kendimize neyi inandırdıysak oyuz ve başkalarının bize neyi inandırdığıyız. Benjamin Franklin, insan nasıl olur da başkalarının seslerini, yanlış inançlarını aşılması imkansız bir hapishaneye dönüştürür? Kendi iradesini, kendi kaderine yön verme hakkını nasıl teslim eder? Terk edilmiş bir kukla atölyesi. Yüzlerce tahta kukla tavandan sarkıyor. Hepsinin şekli, rengi, boyası var. Ama hiçbiri hareket etmiyor. Çünkü bir elin ipleri çekmesini bekliyorlar. Sessiz, güneşli bir bahçe. Yaşlı bir kadın, şehirdeki önemli bir buluşmaya gitmeyi reddediyor. Gençliğinde öğretmeni ona demişti: "Sen büyük bir dünya için uygun değilsin." O tek cümle bütün bir hayatının yönünü belirlemişti. Şimdi fiziksel olarak özgür ama zihnen hala o eski sözlerin duvarları arasında hapsolmuş. Franklin, insanın onay bağımlılığını açığa çıkarır. Telkin bir tohumdur. Sökülmezse acı meyve veren bir ağaca dönüşür. İnsan, başkalarının koyduğu sınırı gerçek kabul ettiğinde kendine ihanet eder. Hayattaki en zor savaş, başkalarının yazdığı notları silip, kendi senaryonu yeniden yazma hakkı için verilen savaştır. Başkalarının haritasına göre yaşamayı bırak. Senin kim olduğunu başkalarının sözleri belirlemez. Kendi gerçeğinin sorumluluğunu al. Güç, başkalarının sana ne söylediğinde değil,
senin kendi başarılarınla kendine neyi kanıtladığındadır. Bu dünya böyle. Yalnız geliriz, yalnız yaşarız, yalnız gideriz. Arthur Schopenhauer, insan neden bu temel gerçeği inkar etmek için bütün gücünü tüketir? Neden hayatını sahte bir güven duygusu veren rastlantısal bağlarla doldurur? Devasa, kadim bir gemi, korkunç bir fırtınanın ortasında tek başına duruyor. Mürettebata ihtiyacı yok. Çünkü kendi gövdesinin gücüyle her dalgaya karşı koyabiliyor. Gece yarısından sonra sessiz bir hastane odası. Ağır bir ameliyat geçiren yaşlı bir adam uyanıyor. Hayatını başkalarının beklentilerini karşılamak ve onların onayını kazanmak için geçirdiğini hatırlıyor. O anda mutlak yalnızlığında şunu fark ediyor: hiç kimsenin varlığı yaşama iradesinin yerini tutamaz. Gerçek anlam taşıyan her şey onun içindeymiş. Schopenhauer bir tehdit değil, bir gerçeği söyler. Yalnızlık bir lanet değil, varoluşun kaçınılmaz koşuludur. Kendinden kaçmak için sürekli kalabalıkta olmak, yüzeysel bir yaşamın en kesin yoludur. İnsanın gerçek gücü, evrendeki yalnız konumunu kabullenip, hayatını yalnızca kendi temelleri üzerine kurduğunda ortaya çıkar. Kurtuluşu başkalarında aramayı bırak. Tek güvenilir dayanağın sensin. Yalnızken güçlü olmayı öğren. Ta ki başkalarıyla bir araya gelişin bir kaçış değil, bilinçli bir seçim olana kadar. İnsan şunu anlamalı: gücün kaç kez düştüğünle değil, her düşüşten sonra kaç kez ayağa kalktığınla ölçülür. Zincirlerinin ağırlığında mazeret aramayı bırak. Peki, yolcunun koltuğundan kalkmak için yanında ne götürmelisin? İşte iradeni yönetmenin 3 anahtarı. Birincisi, pes etme. Kader sadece bir başlangıç çizgisidir. Teslimiyet hiçbir zaman zorunluluk değil, her zaman içeride verilen bir karardır. İkincisi, geçmişte yaşama. Eyleme geçebileceğin tek nokta şimdidir. Disiplin, bugün de kalabilme gücüdür. Üçüncüsü, kukla olma. Senin kim olduğunu başkalarının sözleri belirlemez. Kendi gerçeğinin sorumluluğunu al. Tek güvenilir dayanağın sensin. Yalnızken güçlü olmayı öğren. Eğer bu video direksiyonu eline alman için sana güç verdiyse, beğen butonuna dokun ve kanala abone ol. Yorumlara yaz. Hayatından silmeye hazır olduğun o yanlış inanç nedir?